Selamun Aleyküm. Ya ibadallah. Ya mu'minin, ya müslimin. Ya saimin ve saimat. Kıyam duralım. Cenab-ı Hakk'ın azameti önünde bütün kainat kıyam durur. Ruku eder, secde eder. Allah biz de onların arasında eylesin. Amin. Bu çok mühim meseledir. Kıyam edelim, tekbir edelim. Cenab-ı Allah'ı ululayalım diyelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Sonra Cenab-ı Peygamber ahir zaman nebisi, bütün kainatın efendisi, Sultanül Enbiya, Habib Rabbil Alemin, Habib-i Kibriya için salatü selam getirelim. Elfü salat, elfü selam aleyke ve ala alike ve ashabike ve etbaike alike ve ashabike ya Resulallah. Şefkat ve şefaatinize talibiz. Ayakta duralım. Müslümanız. Sizin ümmetlerindeyiz. Sizin ümmetleriniz ayakta kıyamda dursun. Kuvvet ve kudret libası giysinler. Şeytan ve şeytana tabi olanları tard eylesinler. Maksadımız budur. Elfü salat, elfü selam aleyke ve ala alike ve sahabetike ya Resulallah. Ala cemiyel enbiya vel murselin ve ala kulli ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah bizi şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnsanlığın felaketi şeytanın yüzünden. Allah onu kahır kılıncıyla kahreylesin. Destur ya Sultanul Evliya, meded ya kutbul mutasarrif, meded imdad ya ibadallahi salihin. Selamullah aleykum ila yevmiddin. Diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hakkın kılıncı müminlere verilmiş. Buna karşı durulmaz. En büyük kuvvet bunun üstündedir. Ey inananlar, ey Müslümanlar, Bismillahirrahmanirrahim deyiniz, korkmayınız. Ne yapalım? Ey Müslümanlar, kısa bir sohbet yapalım. Bütün gün malayaniyle uğraşıyoruz. Allah'a ve Resulüne yarayacak hizmete himmetimiz çok az. Ama dünya şenliği için öyle bir koşturuyoruz ki arkamızdan tazılar yetişemez. Tazılar yetişemiyor. Nereye koşuyorsun kardeşim? Ey Laz uşakları, biz kırmızılarız da
efendim bu sözü çok söylediğim yok. Kardeşim, güzel bir söz. Bizim Kıbrıslar be kardeşler. Siz kardeşim ne var ya ne yok ortada. Söyle Allah var, ayrı yok. Kimse varlığına sahip değil ki. Varlık bize verilmiştir. Varlığı veren bizden istediği anda alır. Yıkılırsın. Yığılır kalırsın. Ne oldu derler? Ey kardeşim, bizim uşaklardan birisi dünyadan gitmiş. Acayip. Nasıl gitmiş? Allah kendi de bilmiyor ama ansızdan gitmiş. Acayip. Arandı mı? Tarandı mı? Arandığını bilmiyoruz da tarandığını biliyoruz. Çünkü meraklıdır. Bizim Karadeniz uşakları hem bıyıklarına dikkat ederler. Deme yahu, eskiden o bıyıklarına dikkat etmeleri, şimdi kadın sıfatına girmeye uğraşıyor. Ne bıyıkları var ne sakalları var. Bereket ki birisi bana dedi, Laz uşaklarından Şeyh Efendi, bereket ki kadınlar erkeklerin sakalına bıyığına çok bayılıp biz de erkekler gibi olalım diyerekten sakal ve bıyık merakına düşmediler. Erkekler düştü. Yüzlerini kadın suratı gibi yapıyor. Lakin kadınlar erkeklerden daha akıllı. Biz de erkeklere benzeyelim diyerekten sakal bıyık merakına düşen kadın yok. Ama kadın yüzüne kendi yüzünü döndürmek, benzetmek isteyen haddi hesabı çok. Yok. Herkes, kardeşim neye bıyığı bırakmıyorsun? Memurum, acayip. Memuriyet başka, bıyık sakal meselesi başka. Biz talimli maymun muyuz? Değiliz Şeyh Efendi ama kanun değil de efendim iç talimatımız var ki biz muhakkak efendim her günde tıraş olalım. Bıyık bırakmayalım. Bıyığı bırakmadılar be. Kaşlarını da tıraş etsen daha meydana çıkacak. Daha bir hoş olacaksın. Ki tertemiz. Kedi bile bıyıklarını kestirmiyor. Şimdiki son moda efendim Laz uşakları bıyıklarını da kesiyor. Sakal deme. Bu sakal işi eski zaman işidir. Bunu yapmayı istemeyiz. Peki siz erkek olarak doğmadınız mı? Erkek olarak doğduk. Peki size Allah sakal ve bıyıkla zinet vermiş. Güzellik vermiş. Erkeklik hüviyeti
verilmiş size. Erkeklik hüviyetini iç talimatı var. Şeyh Efendi biz bırakamayız. Neye size karışıyorlar? Biz hürüz. İster sakalımızı bırakırız, ister bıyığımızı bırakırız. Bırakmayanlara ne için bırakmadın diye sormaya mecalimiz de yok. Hemen karşımda iç talimatı. Bırakmıyor. Bırakma. Acayip. İslam talimatı mı ileri yoksa iç talimatı mı? Ve hey aklı kısa insanlar. Cenab-ı Hak insanoğluna talimat gönderdi mi? İnsanoğlunun yaşayışını ve işini ve gücünü tayin etti mi? Onu yaratan tayin etti. İnsana Cenab-ı Hak hürriyetini verdi mi? Verdi. Peki Cenab-ı Hakk'ın Allah-u Zülcelal'in verdiği hürriyeti kim men ediyor? Hükümet men ediyor. Hükümet kimdir? Bizim seçtiğimiz adamlardır. Size de maşallah, seçtiklerinize de maşallah. Merhaba. Bu bir sohbettir. Kahvehane lakırdısı gibi sayar millet onu. Bir parça gözünü açsın diye söylüyoruz. Lakin biz resmi sıfatlı adam değiliz. Binaenaleyh nasıl ise konuşuruz. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Lakin mühim mesele bu milletin Müslümanına, kadınına, erkeğine ambargo koyup hürriyetlerine ambargo koyan baştaki hükümetleredir. Ki çekecekleri vardır. Allah onları bir gün rezil eder. Ne gibi? Bir iftira atır orta yere en yüksek mertebeye çıkmış olan adamı da sürükleyerekten bu mahkemedir diyerek mahkemeye getirir. Beğendin mi? Beğendin. Beğenmedin ama seni punduğuna düşürttü. Seni şimdi böyle milletin içinde iki paralık etti. İki paralık etti. Biz Müslümanız. Şükür Allah'a. En büyük şeref insanoğlunun imanı ve tuttuğu dindir. Senin şerefin senin giydiğinde değildir. Cebindeki parayla da şeref bulamazsın. Lakin senin şerefin senin imanın ve İslam'ınladır sana şeref. Bunu anlatamıyor. Bunu istemiyor. İnsanlar şimdi ne için Müslüman olacaksın? Ne için inanacaksın? Yahu bu benim hürriyetimdir. Allah bizi hür yarattı. Köle yaratmadı. Kul yarattı. Esir yaratmadı. Sen ne hak ile
hür yaratılmış olan Allah'ın kullarını esir ve köle yerine sahip onlara istediğini yaptırmak istersin. İşte bu yanlış yolları söylüyoruz. Bu insanlarımız uyanmıyor. Ne için? İçen sarhoş. Sarhoşluk insana yakışmaz. İçki içmek Müslümana yakışmaz. Müslüman, İslam bir disiplindir. İslamsız insan disiplinsiz dağda gezen mahlukat gibidir. Onun için insanın şerefi İslam'ın disipliniyledir. İslam'ın disiplinini kabul etmeyen kimse surette insandır, sirette hayvandır. Bunu bizim ne müftimiz, ne kadımız, ne daha büyük rütbe sahipleri idrak edemiyor. Şeyh Efendi idrak ediyor ama birbirlerinden sakınıyorlar. Bunlar ahir zaman ümmetleridir. Şeyh Efendi Beylazoğlu ahir zaman ümmeti olduğunu sen bilmiyor musun? Ahir zamanda her şeyin çığırından çıkacağını bilmiyor musun? Biliyorsun. Ne uyuyorsun? Öleceksen şerifinle öl. Öleceksen imanınla öl. Öleceksen İslam olarak öl. Öleceksen Allah'ın kulu olarak öl. Öleceksen ahir zaman nebisi Sultan-ı Enbiya'nın ümmetlerinden olarak öl. Yazılmasın bu da onlardan, yani şeytana tabi olanlardan, şeytanın emrinde gidenlerden, bu da onlardan. Al o tarafa. Başa gelir. Bu da yüzünde nuru yok. Çünkü Cenab-ı Hak nurunu secde eden kuluna verir. Secde etmeyen kulda nur yoktur. Dünyadan çıkarken söylerler. Ne tarafa? Bu da nursuzlardandır. O tarafa. Nursuz sıfatı nedir? Nursuz kimsenin sıfatı uğursuz demektir. Nursuz insanların hepsi uğursuzdur. Nur nerede? Yüzüne bir sürü şey sürmekle nurlanmazsın. Nur gökyüzünden iner. Ve her namazda iner. Namaz kılmadın nurun yoktur. Öldüğün vakitinde yüzüne bakılmaz. Çirkinleşir. Allah'a boyun eğmeyen, Allah'a secde etmeyen kimsede nur yoktur. Yüzlerinde zulmet vardır. Bakılmaz. Konuşmaları vahşi konuşmadır. Yaptıkları vahşilerin yaptığı işten daha beterdir. Girecekleri çukur ateş çukurudur.
Melaike yüzüne baktığında efendim kabrin içerisinde hemen seni tartaklayacaklar. Sen Müslüman değil miydin? Müslüman biz ne Müslümanlık ne olduğumuzu biz bilmedik. Bilmedik. Kaç yaşındasın? 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında. Bu kadar zaman sen efendim kendinin hüviyetini bilemedin mi? Hüviyetin ne yazar hüviyetinde? Müslüman mı yoksa hiç? Din mi yazar, dinsiz mi yazar? Ey melaike, biz öyle bir hayat yaşadık ki ve bize öyle bir hayat yaşattılar ki biz kendi hüviyetimizi bilemedik. Ne için? Allah bizden uzak etsin o hali. Şaribul leyli ve nehar. Gece gündüz içenlerdendik. Hiçbir vakit aklımız başımızda değildi ki. Onun için biz bilmedik Müslüman mıyız, değil miyiz, haberimiz yok. Onun için biz bu hale düştük, elinizde kaldık. Dünyada size bunu emreden ve mecbur eden kimselere sizin azabınızın bir misli de onlara verilsin. Nerede gömülüyse üzerine ener. Müslümanlık insanlığın şerefidir. Ondan daha şerefli bir ünvan varsa söylesinler. Neye söylemiyorsunuz? Müftü efendiler, vaiz efendiler, hoca efendiler, biz alim ve ulemayız diyen kimseler. Neye söylemiyorsunuz bu millete? Ki bizim şerefimiz İslam ilendir. Müslümanlıklandır bizim şerefimiz. Müslüman olmadıktan sonra bizim şerefimiz yok. Şerefimiz yok. Çünkü Cenab-ı Hak kullarına İslam'la şeref vermiştir. Bunu bilhassa ısrar ile söyleyeceksiniz. Müslümansınız. Müslüman gibi yaşayacaksınız. Müslümansınız. Müslüman gibi işleyeceksiniz. Müslümansınız. Müslüman gibi giyineceksiniz. Müslümansınız. Müslüman gibi görüneceksiniz. Müslümansınız. Heybetinizden göstereceksiniz ki biz Allah'ın kullarıyız. Müslümansanız secde edeceksiniz. Müslümansanız oruç tutacaksınız. Müslümansanız Allah ve Resulüne itaat üzerine olacaksınız. Değilse Allah kulun cezasını dünyada verir. O başlangıçtır. Bir daha bir taputu sığacak kadar çukurun içerisinde efendim bulacağın yılan akraptır. Böv çıyandır. Bunlar seni bırakmaz orada. İnsana verilen hayat ruhuyladır. Ruh Allah'ın emridir ve ruh
o insanın çektiğini o bilir. Ruh insanların azabının nasıl olduğunu o zaman bilir. İnsan bilir de çaresi yok artık. Çaresiz kalır. İşte insanlar ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Şeytanın ayak izlerine yürümeyiniz, oraya basıp yani şeytanın yürüdüğü yolda yürümeyiniz. Kafir böyle basarsanız bu tarafa basınız. Şeytan bu tarafa çağırır, solcu veya çağırır. Tabi oldun mu işin biter. Bu tarafa yürü. Allah'ın emri. Ey benim kullarım! Şeytanın izlediği yolu izlemeyiniz. Yazın müftü efendiler, alimler insan hayatının bir muhasebe deriz. Hasılı ne olduğunu bir kitap olarak yazınız. Ki o kitapta siz Hutuvat-ı Şeytan kelam-ı kadimini bakınız manası nedir? Ve la tettebi'u şeytanın ayak izlerini takip etmeyiniz diyor Cenab-ı Allah. Hangi işimiz var? Rahmani şimdi söylesinler. 80 milyon, 90 milyon insanımız var. Kendi memleketimizde. Dışarıda olanlar milyarla insan var. Hangi işimiz şeytanın ayak izlerinin dışındadır? Her yaptıkları insanoğlunun şimdi şeytanın ayak izlerini takip etmektir. Camiye gideriz biz. Camiye gidersin. Peki. Caminin bir kılık kıyafeti var. Müslümanların nasıl gideceğine dair. Sen nasıl gidiyorsun? Pantolon, ceketle gidiyorum. Boğazımda kravatla gidiyorum. Ütülü pantolon ve ceket giyiyorum. Moda üzerine saçımı, sakalımı onartıyorum. Vay ya. Sen bir taraftan şeytanın yoluna adım atarsın. Sonra camiye geldim diyerekten. Camiye ne için gelirsen? Şeytanın ayak izlerini takip eden adamın camideki işi nasıl olur? İkisi barışır mı? Barışmaz. Eylaz oğulları. Bacağınızdaki giydiğinizden tepenize kadar sizi şeytan kendi istediği yola çekmiş. Moda denilen bir belaya düçar eylemiş. Müslümanlar da moda hastalığına tutulmuşlardı. Müslümanlıkta moda yoktur. İslam'ın kıyafeti vardır. İslam'ın kıyafeti setr avrettir.
Erkeğe de kadına da. Bunun dışında elbisenin manası yok. Elbisen bu model üzerine olacak. Efendim boğazında kravatın, gömleğin böyle yok. Setr avret efendim Müslümanın takip edeceği yoldur. Setr avretin meydanda namaz kılarken sen efendim giydiğin dar düdük pantolonla sen İslam kıyafeti mi o? Kavm-ı Lut onlar öyle giyerdi. Pis işlerini yapmak için. Şimdi alem pantolon giyiyor. O pantolondan bütün vücutlarını efendim bütün hatlarıyla meydana çıkarıyor. Secde ettiğinde secdesi kabul olmaz. Secdesi kabul olmaz. Çünkü moda üzerine o setr avretsizdir. Setr avretsiz adamın namazı yoktur. Bu çok mühim meseledir. Ne giyelim? Setreden elbise giy. En azından efendim bir uzunca bir şeyin olsun, elbisen olsun, secde ettiğinde avretini örtsün. Buna dikkat et namazda. Herkes uzun elbise giysin. Baş açık namaza gelinmez. Baş açık yalnız müminlere başını açmak efendim Cebeli Arafat'tadır. Onun dışında başını açamaz. Kadın zaten açamaz. Lakin kadınlar en önde koşturuyor saçını başını göstermek için. Gören iğreniyor. Saçlarından da, başlarından da, yüzlerinden de, boyalarından da, efendim, giydiklerinden de müminler ikrah ediyor. Bakmıyor. Bakamıyor. Baş açık Kabe'de ve Arafat'ta olur insan. Onun dışında mümin başını örtecektir. Onun için gece mümin yatırken başı açık yatmaz. Edebimizdir. Başörtülü yatar. Eğer eceli gelirse başı örtülü olduğundan imanla gitmesine sebeptir. Değilse efendim imansız gitmesine sebep olur. Söylesene bunları hoca efendiler, müftiler, vaizler neden korkarsınız? Korktuğumuz kimselere belki ecel o gece gelir ve mezarlığın yolunu tuttururlar ona. Başı açık insan gömüldü mü hiç? Setirli. Kadınlar başı açık, saçları efendim ondüleli olarak tapınıcı öyle mi konulur? Yoksa bütün vücutları saçı başı bağlanmış olduğu halde mi? Setr avret farzdır İslam'a. Müslüman insan setr avretsiz olamaz. Günahtır ve yerinde kebair günahtır. Onun için çok insanlara hastalık gelir. Bu İslam'ın setr avretini gözetmedikleri için. Müslüman pantolon giyebilir mi? Fetva sorayım. Giyemez.
Ne için? Secde ettiğinde setri yoktur. Kravat takabilir mi? Takamaz. Ne için? Çünkü kravat İslam'ın şiarı değildir. Kravatın yerine Müslüman kemer takar beline. Bunlar boğazlarına şeytanın mahkumları olduğuna işaret için kravat korlar. Kravat İslam'da yoktur. İslami bir gösteriş değildir o. Ama şimdi diyor şimdi protokol vardır. Ya senin uydurduğun protokolda kravat takması mecburidir. Takmadan olamaz. Peki Müslümanlar sen neye zorlarsın? Başına sarık koyacağı vakitte, beline kemer takacağı vakitte ve kravat takmadığı takdirde neye onlara sen musallat olursun? Neye gerici dersin? Senin ilericiliğin nerededir? Kravat takmakla mı? Kravat Hristiyanların uydurduğu İsa peygamberin haşa ve kella kafirler haşa çaktılar dediler de haşa yalan, aslı yok. İsa peygamber dokunmadılar, başkasını çaktılar. Bunu bile söylemiyor camilerimizde. Peki onun hatırasına bu kravatın başı altına vücuduna temsil, iki taraftan da boğazın iki tarafına giden bu kolları yerine Hristiyanlara İsa peygamberin güya Hristiyanlar hepsi yalancı. Hepsi sapık. Hepsi akılsız. Hepsi idraksiz. Hepsi imansız. Onu boğazlarına takıyor ve hatırası İsa peygamberin diye. Bunu bilen yok şimdi Türkiye'de. Ama kravat takması mecburidir. Takmayız. Takmayız diyemiyor Müslüman. Çünkü mahkum olmuş. Mahkum olmuş. Ve amalukum çünkü işlerimizi biz şeriata uydurmadığımızdan şeriata uymayan kavmi bizim üzerimize musallat etti Cenab-ı Allah. Ki ne kılığımız kaldı, ne kıyafetimiz kaldı, ne evimiz, ne yurdumuz kaldı. Her şeyimiz modern hayat. Ya. Sosyetik hanımlar. Sonunda kel oluyorlar. Güzelleşelim derken çeşit türlü şeyler kullan. Ne derler onlara? Kozmetik. Ha? Kozmetik. Ha? Kozmetik kullanıyorlar güzelleşmek için. Ne güzelleşmiş? İhtiyar haşamıyor, ihtiyar eşek yüzüne gözüne bir şey bulaştırsan böyle Laz uşakları eşek yok ve size yüzüne sürsanız da bir parça kozmetik diyecek, tepecek sizi. Tövbe. Bu insanımızı ne yaptılar? Biz söylüyoruz. Söylediğim kelamı reddedecek ne ayetleri var ne hadisleri var onların. Biz Müslümanız elhamdülillah.
Kılık kıyafetimizden Müslüman da olacağız. Kafirlere benzemeyiz diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın adımlarına adım atmayınız diyor. Emir bu. Hiç. İstediğini yapıyor. Yapıyorsun ama kabri içerisinde ve kıyamet gününde çekeceğiniz vardır. Onda hazır olunuz. Ey İslam'ı ters anlayanlar! İslam ters değildir. İslam inne hâzâ sırâtî inne hâzâ aleyye sırâtî müstakîme. Benim üzerinde bulunduğum yol dosdoğru yoldur diyerek Cenab-ı Hak ifade Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime gönderdi. Onlar ayetleri bilir benden iyi. Efendim, müstakim ol diyor. Doğru dürüst ol. İnsanlardan korkma. Ve tekuni ya ulil elbab. Ey akıl sahibi, benden korkunuz. Ki görünmeyen bir mahluk musallat ederim size, canınızı alır o bir tek efendim, ne derler o hayvana? Virüs. Ha? Virüs. Enişte. Virüs. Virüs. Görüyor mu? Yok. Görmüyor. Tutuyor mu? Tutamıyor. Ne korkarsın? Beni ne görünür, ne dokunulur. Aman Şeyh Ahmet onu söyleme. Virüs dedin mi bizim Karadenizliler o kadar efendim kabadayı oldukları halde virüsü işitince birbirlerine böyle sallana aman ne yapacağız? Kardeşim bu virüslerle bir şey ve virüsler gören var mı? Yoktur. Ve bu virüslerin bazı virüsler var diyor, faydalıdır. Bazıları var faydasızdır. Nereden bellidir? Faydalı olanlar Şeyh Efendi bilinirmiş. Ne? Faydalı olanlar başta pes mi var be? Ha? Faydası olan. Vallahi Şeyh Efendi o birilerin başında şapka var dediler bize. Zararlı virüsün başında efendim gavur şapkası var. Faydalı virüsün başında efendim ki onlar fayda verir insanlara. Başlarında onların fes varmış, sarık varmış, İslam kıyafeti varmış. Acayip. Ben Karadeniz'de biz böyle bir şey kaç senedir okuyoruz. Ne alimimiz söyledi böyle şeyi, ne profesörlerimiz söyledi. Acayip ya. Kardeşim, Lazlar, ne yapacağız şimdi bu virüsleri nasıl tanıyacağını tanıyacak. Virüs, Müslüman virüsler peslidir, faydalıdır. Ama başları açık, kışları açık olursa onlar yaramaz, berbattır. Başa açık gezdin, gördün mü onları? Sakın musallat olursa sana, gece musallat olur, sabah musallada seni yatırırlar. Dikkat et, Laz uşakları böyle nasihati kulağına koy. Firuz diyor, Firuz. Firuz ne be? İki türlü. Biri faydalısıymış o, biri zehirlisiymiş. Faydalısı kimdir? Fesli olanlar diyor. Zehirli olanlar şapkalılardır diyor. Böyle talimat veriyorlar yukarıdan diyor bize ki
bu Firuz meselesi çok mühimdir. Mavi renkte geliyor. Baş açıktır o Firuzların. Başında bir şey yok. Yahut başka şekiller vardır. Onlardan sakın, çünkü musallat oldu mu akşam sana sabahı bulman. Buna dikkat et. Demek kıyafette bu kadar bir ehemmiyet var. Hay hay. Hay hay. Sen faydalı insansan faydalı Firuz gibisin. Eğer zararlı mahluk isen zararlı Firuz gibisin. Evet. Senin peşine düşerler ve seni tüketmek isterler. Bu mühim noktadır ey Laz uşakları. Böyle nasihatı ne müftü ne kadı size vermez, dikkat eyle. Biz avamın aslan insanız, burada bir şey bildiğimiz yok ama işte uydurmaca olsa da uyuyor yani. Söylediğimiz mesele tamamdır. Kimse itiraz edemez. Söylediğimiz hak kelamdır. Firuz meselesi büsbütün püsküllüsü. Ne için? Nasıl tanıyacak? Şeyh Efendi bunu nasıl tanıyacak? Ben bak başını tut Firuz'u, başına bak. Fes varsa koy ver. İyidir o. Fes yok da öteberi varsa başlarında bunlar zararlıdır, yakın yanına yaklaşma. Yaklaşırsan işin biter ha. Gece yaklaşırsan sabah bitirir senin işini. Onun için bu 21. asır deme, 100 yılın 100 yılın mümeyyiz sıfatı nedir? Yani her şeyi ayırt edebilecek bir ilme sahip olmak demektir. Biz bu Firuzleri bu şekilde doktorlara tesviye ediyoruz. Ey doktorlar, Firuz dediğiniz zaman bu Firuzleri tutacaksınız. Koyacaksınız aletin altına. Aletin altına koyacaksın ve bakacaksın. Başında fes mi var, şapka mı var? Şapka varsa işin iş, kuyruğun kiriş. Fes varsa korkma. Ama şapkalar dolduysa onun içerisine sabaha kadar senin işini bitirecekler. Haberin olsun. Bu ne yapalım? Boş oturacağımıza böyle sözler söyleyelim. Millet şimdi akşam namazı yakın acıktık, susadık diye kendi kendilerini kahretmeden böyle kelamı söyleyelim, gülsünler. Akşam ezanı şimdi okunur. Allah bizi affeylesin. Amin. Ne yapacağız? Müminlere ferah veren insanlar eski zamanda vardı. Şimdi kimse ferah veremiyor. Ne yapalım? Biz de ucundan tuttuk şimdi. Boyuna Firuz'la eğleniyoruz. Oyalayıyoruz insanları. Biraz da İstanbul Müftisi'nin ihtiyacı var. Diyanet Reisi'nin ihtiyacı var oyalanmaya. Müftilerin ihtiyaçları var. Onları teselli yapıyoruz. Lan çok alem. Bugün ne dedi o şey? Hoca ben gidip de dinleseydin. Aklın başına gelirdi. Ey Laz uşağı. Bir tarlada tütün toplayıyorduk. Tütün iyice aklınız bir hoş oldu. İyiyi tanımazsınız, kötüyü tanımazsınız. Şeytanı bilmezsiniz, Rahman'ı tanımazsınız. Sizin işiniz zor. Değil mi?
Şeyh Efendi bir Allah'a peygamberine bellidir demiş. Bellidir Allah'a peygambere inandığınız. Evet. Çok inandığınızdan dolayı nurunuz kalmadı yüzünüzde. Tütün içenlerin, içki içenlerin, namazsızların yüzünde nur kalmamış. Aynaya bakmaz mısınız? Aynaya bak, neye bakan? Bak göresin yüzünü. Hangi taraftan olduğunu bilesin. Virüsler ikidir. İnsanın daha bir sürü çeşitleri var. O tarafa ulaşmayalım. Şimdi şeye dönelim. İnsanlarda iki türlüdür. Nurlu olanlar, nursuz olanlar. Güzel olanlar, çirkin olanlar. Hasta olanlar, iyi olanlar. Nesli pak olanlar, nesli pok olanlar. İşte ağzımızı da bozuyor. Tam iftar zamanında da bu nazar gelip beni günaha sokuyorlar. Allah affeylesin, berekat. Yaşıma göre kalem kalktı da günah yazılır ama size yazılır. Hemen dikkat edin bu işe. Ve min Allah'a tabi. Esselamu aleyküm. Yetişecek. İftar vakti hazırdır. Nazar çok bekleyemez. Hamsiyi hemen tavaya at diyor. Çayı da hazır et. Çayı içelim. Birer birer kuyruğundan tutup hamsiyi böyle atalım ağzımıza. Mısır ekmeği olmasa da, yani darı ekmeği olmasa da ne bulursak doğrudan hamsiyi yutsak da olur. Çok hoş olur. Nazar. Bu mesele mühimdir. Dikkat edelim. Allah'a emanet ederiz Müslümanları. Gayrileri kendileri bilir. Biz söyledik söyleyeceğimizi, yanlıştır diye fetva versin müfti, ertesi gün Edirne kapıya. Ne oldu Müftü Efendi? Ansızdan kalp krizi geldi ve sabahladı. Eyüp Sultan'da cenazesi kılındı. Edirne kapı şehidine. Şehit mi? Ne şehidi yahu? Her şehit mi bu? Oralara gömdüler onu da. Rahat oldu. Şimdi millet efendim arpacı kumrusu gibi efendim düşünüyorlar kimi koyacak başlarına. İşte milletin uğraştı bu. Başımızda kim konacak? Kimi koyalım? Kavga kıyamet bunun üzerine. Allah'a nasıl kulluk yapalım? İslam terbiyesi nasıl gözetelim? Benim lisanım salittir. Mağribden maşrika yetişir. Söylerim. Ama sizin terbiyenize müsait değilse güzel terbiyenizle millete yol gösterin. Bu pis işleri temiz göstermeyin. Bu milletin çektiği bu millete pis işleri temiz gösterdiklerinden. Yani halalı haram ettiler, haramı helal ettiler. Allah bizi affeylesin. Subhansın ya Rab, Sultansın ya Rab. Bizi affeyle Allah'ım. Bize akıl izan ver Allah'ım. Bizi kulluğundan kovma Allah'ım. Yediğimizi halal eyle ya Rabbi. Haram olsun diyerekten melaikeler söylemez. Bi hürmetil Habib. Ol Habibin şerefi ziyade olsun. Zahir olsun. Müslümanlık ayağa kalksın. Ayak altında kalmasın. İslam'ı ayak altında alanlar bir gün ayak altı olacaklardır. Kıymetleri ne dünyada ne ahirette kalmayacaktır. Fatiha ve Rabbi. Ya. Bir saat oldu efendim. Ha? 1 saat efendim. 1 saat. Maşallah.
Maşallah. Ben yarım saat ancak gidiyorum. Bir saat. Ha? Bir saat. Allah Allah. Maşallah. İyi mi? Mesela Çok muhteşem. Bu muhteşem diyor. Kılık kıyafet önemli olduğunu ancak bu kadar anlatabilir insan diyor. Kılık kıyafet önemlidir. evet. Söyletene bak. Subhandır. Aman. Allahu Zülcelal ve Kemal. Cemal. Fatiha. Beğenmeyen dinlemez. Beğenen 2 defa dinlesin. Maşallah. Maşallah. Şükürler Allah. Oh. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm.